Bu gördüğünüz sadece 7 litrelik bir akvaryum. Çoğu hobici için bu hacim hata payının sıfır olduğu bir ölüm bölgesi. Ama bu camın ardında insan eliyle üretilmiş hiçbir motorun taklit edemeyeceği kadar vahşi ve kusursuz bir mühendislik çalışıyor. İçeride pervane yok, sünger yok, elektrik yok. Yine de bu su cam gibi berrak ve içeride benim bile planlamadığım bir hayat filizleniyor. Hoş geldiniz. Bugün mikrobiyolog Diana Wallstad'ın prensiplerini en bıçak sırtı ölçekte 7 litrelik bir akvaryumda test ediyoruz. Bu tankı kurduğumda işler hiç de toz pembe başlamadı. Bitkilerim önce çürüdü, eridi ve bana burada yaşam imkansız dedirtti. Ama sonra bir şey oldu. Doğa kendi senaryosunu yazdı. Bugün bu 7 litrelik evrende çürümenin neden bir son değil başlangıç olduğunu, davetsiz misafirlerimin gizli rollerini ve bu minik ormanın karideslere nasıl hazırlandığını konuşacağız. Hazırsanız bu minik akvaryuma daha yakından bakalım. 7 litrede yapacağınız her hareket bir satranç hamlesi gibidir. Arka plana Elodua türlerini yerleştirdim. Onlar bu tankın ana ciğerleri. Sağ ve sol yanları dev parvula ile kuşattım ki sudaki amonyumu süzmek için devasa bir yüzey alan oluşsun. Tam merkezde cüce saz ordusu, boş kalan alanlarda ise tankın mücevheri olan kırmızı yapraklı rubin bitkisi var. Ancak kurulumun ilk haftalarında korkulan oldu. Bitkiler çürümeye başladı. Çoğu hobici burada panik yapıp suya ilaçlar koyar veya tankı bozar. Oysa bu bir adaptasyon şokuydu. Bitkiler karasal formdan sualtı formuna geçerken eski yapraklarını feda ettiler. Bu çürüme süreci aslında topraktaki bakteriler için bir ziyafetti. Onlar bu organik maddeyi parçalayıp suya karbondioksit saldılar. İşte bu ölüm yeni hayatın yakıtı oldu. Şimdi ise o kadar hızlı büyüyorlar ki sık sık budama yapmak zorunda kalıyorum. Neden filtre kullanmıyoruz? Çünkü bitkilerimiz bir filtredeki bakterilerle amonyum için yarışır. Bitki fizyolojisi bize şunu söyler. Bir bitki nitratı kullanabilmek için onu hücresel düzeyde tekrar amonyuma çevirmek zorundadır. Bu işlem bitkiye ekstra enerji harcatır. Biz filtreyi çöpe attık. Çünkü bakterilerin bitkilerimizin hazır yemeğini kapıp onlara bu devasa enerji faturasını kesmesini istemedik. Sonuç, budama hızına yetişemediğim bir büyüme patlaması. İlginç olan şu, ben bu tanka hiç canlı eklemedim. Ama bitkilerle gelen adi salyangozlar kısa sürede bir orduya dönüştü. Wallstad metodunda onlar benim biyolojik geri dönüşüm tesislerim. Bitkilerin o ilk aşamadaki çürüyen kısımlarını yiyerek onları gübreye çevirdiler. Su içinde zıplayan mikroskobik beyaz canlılar, muhtemelen ostrakotlar, suyumun yaşayan bir su olduğunu bana gösterdiler. Ve bir de o var. Bir anlığına görünüp kaybolan ince beyaz uzun bir şey. Muhtemelen bir nematot. Korkmayın. O toprağın derinliklerine tüneller açarak oksijenin köklere ulaşmasını sağlayan gizli bir maden işçisidir. 7 litrelik bu küçük dünyada bu canlıların kendiliğinden oluşması ekosistemin artık kendi kurallarını koymaya başladığını gösteriyor. Tüp kullanmıyoruz. 7 litrede karbonu nasıl sağlıyoruz? Siesta ile. Işıkları gün ortasında 4 saat kapatıyorum. Bitkiler dinlenirken topraktaki bakteriler organik maddeleri parçalıyor ve tankın karbondioksit rezervlerini sonraki seans için tekrar dolduruyor. Teknolojinin yapamadığı stabiliteyi zaman yöneterek sağlıyoruz. 7 litrelik bu küçük dünya bana şunu öğretti. Doğa, biz ona alan açtığımızda kendi dengesini inanılmaz bir hızla kuruyor. Çürüme bitti, büyüme başladı ve budama rutine bindi. Su kristal berraklığında ve yağmur sonrası toprak kokusu var. Şimdi bu ekosistemin son halkasını ekleme zamanı geldi. Bu mikro orman tam anlamıyla olgunlaştı. Bu biyolojik zaferin asıl sakinleri yani karideslerimi bu tanka ekliyorum. Karidesler bitkilerle toprak arasındaki o muazzam döngünün organik temizleyicileri olacak. Unutmayın, akvaryum sadece sihirlik bir obje değil, yaşayan bir organizmadır. İzlediğiniz için teşekkürler.